Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel, hafif bir pişi tarifiyle geldim. Yalnız pişimizi sütle yapacağız. Ayrıcalığı bugün bu şekilde olmuş olacak. 3 su bardağı un koydum ben yoğurma kabıma. Dördüncüyü ilave ediyorum. Tamamen bu bardakta olacak ölçümüz. Ve ortasını havuza açıyoruz. 42 gram yaş mayamızın yarısını kullanıyoruz. Yani tamamen yarısı var içinde. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1,5 bardak yine su bardağı ile süt ilave ediyoruz. Sütümüz ılık olsun. Ölçü bu. Hiçbir şekilde daha hiçbir şey eklemeyeceğiz biz buna. Ve bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Mayamı da iyice eziyorum elimin içinde. Orada kalmamasını sağlayacağım. Hamurumuz hazır. Yüzeyini streç filmle kapatıyorum. Yaklaşık 30 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumuzu yarım saat kadar mayalandırdım. Aceleniz varsa fırını ısıtıp içine koyabilirsiniz. Ve hemen ben elime azıcık unluyorum. Ve havasını alıyorum. Küçük bezeler yapacağım elime. Böyle mini bezeler yapıyorum. Birazcık unluyorum burayı. Ve bırakıyorum. Küçük hamurlar elde edeceğim ben. Çok büyük olmalarını istemiyorum. Veya çok kalın. Böyle hemen gün içinde misafir geldiğinde bunu yapabilirsiniz ve günlük bitecek olan bir hamur. Hani çok büyük bir hamuru değil bu. Hepinize yeter ve biliyorsunuz bu da taze yenilecek olan bir şey. Malum yağda kızardığı için ben çekim için biraz mayasını erken yani mayadan erken aldım. Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra bunları yuvarlak halinde açacağım merdane ile. Şöyle bir ortalığı toparlayana kadar çok az birkaç dakika beze halinde beklettim. Şimdi birazcık unluyoruz. Ve yuvarlak halinde açıyoruz.
Bakın bu incelikte, ne kalın ne ince. Ben ocağıma 1,5 bardak su bardağı yağımı koydum. O şimdi orada ısınıyor. Hani vardır ya böyle tam tutan tarifler. İşte hep denersiniz, size hiç hüsrana uğratmaz. İşte onlardan biri bu. Bunu da ben de sizle nacizane paylaşmak istedim. Şimdi 10 dakika kadar hamurlarımızın üstünü kapatalım, bekletelim. Yağım benim ısınıyor. Ben ilk açtıklarımla başlayacağım, bu taraftakilerle. Şimdi tavanın başında görüşelim. Arkadaşlar benim yağım ısındı. Toplam 15 adet pişim oldu. Şimdi pişirmeye başlıyorum. Nasıl anlıyoruz ısımızı? Bayağı yukarılara geliyor ve duman çıkıyor. Bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi başlıyoruz. Tam 1,5 su bardağı yağ koydum ben bu tavaya. Çok güzel. Hemencecik pişti. Bu esnada mesela ocağımızın ısısını azıcık kısıyoruz. Çünkü hemen pişirebiliyor. Yağımız kızgın olduğu için. Bakın. Sanırım sığmayacak tavaya. Maşallah diyelim. Bu şekilde de alalım fazla yağını. Böyle olunca hiç harika. İnsan kendi yaptığını övmezse çatlayıp ölürmüş. Bunu da birinden duydum ben. Çok hoşuma gitti, paylaşmak istedim. Sanırım şu anki benim halime de çok uyuyor. Bakın tombalak bir şeycikler oldular. Maşa kullanabilirsiniz. Hani acele bile hemen açabiliyorsunuz. Çok fazla mayayı beklemenize de gerek kalmayan bir hamur bu. Benim vaktim yoktu. Vaktinden önce aldım mayalandırmadan. Ocağın ısısını sizler ayarlayın. Anlarsınız yanıp yanmadığını. 15 adet bayağı yetiyor misafirlerinize, size. Yani artsa bile komşumuzla paylaşabiliriz. Patlayacak. Pita ekmeğine de benziyor bu. Hamur yapısı itibariyle. Bu şekilde dengeler kurabiliriz. Yani tek şey yağımızı çok iyi ayarlarsak ısınma derecesini, hiç zorlanmadan hamurlarımızı da önceden ayarlarsak tek başımıza yapabileceğimiz o kadar keyifli bir hamur işi size anlatamam. Zaten birçoğumuz biliyoruzdur. Türk mutfağında yapılan, en sık yapılan tariflerden biridir bu. Biz hani yeni öğrenmeye çalışanlar için nacizane anlatmaya çalışıyoruz. Bu da ben varım diyor sanki burada. Hepsine ayrı bir isim ya da ne bileyim bir rol veriyorum ben kafam. Bazılarını içimde düşünüyorum yani. Bunlar dışa vurmuş hali. Yemekle konuşmayı, çiçekle konuşmayı, hayvanlarla konuşmayı seven gillerden birisi olarak. Yağın sanırım yarım bardağı falan gitmiştir. Çok da yağ çekmiyor. Bilginize. Zaten pişirme işlemimiz de sona erdi.
Dediğim gibi kimisi bize kendini çok fazla gösterdi. Hepsi farklı karakterlerini her açtığım hamur. Oysa ki açan kişi bendim. Tıpkı insanlar gibi. Bunu da bu şekilde örneklemiş olayım. Çok değerli izleyicilerim, beni takip edenler. Ben çayımı ocağıma koydum. Çoktan demlendi. Sütlü mayalı pişim de hazır. Şimdi sizin için bir tane böyle alıp şey yapmak istiyorum. Ortadan büyük bir, çok sıcak kesmek elimle. Bakın, doldurun peynirinizi, çikolatanızı. Tulum peyniri çok da yakışır buna. Ben öyle deneyeceğim. Harika bir sütlü mayalı pişi. Yani hangi birini size göstereyim? Hepsi birbirinden güzel ve hiçbir şekilde hamur olmamış, gördüğünüz gibi. Hepimize afiyet olsun. Denerseniz tarifimi çok sevinirim. Benimle paylaşırsanız. Biliyorsunuz Instagram sayfam da var. Aynı isim altında. Bana kolayca ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarıma da göz atmayı unutmayalım lütfen. Eşe dosta söylemeyi, önermeyi ve yorum kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın.